İyi günler hocam. Öksürüğün kalp hastalığıyla ilgisi var mıdır? Bize bilgi verebilir misiniz acaba? Bu soru için teşekkür ederim. Çünkü öksürük bilindiği gibi daha çok bir akciğer hastalığının bulgusu zannedilir. Fakat öksürük aynı zamanda bir kalp hastalığı bulgusu da olabilir. Özellikle kalp yetmezliği mevcutsa öksürük olması beklenir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi akciğerlerde kanın göllenmesi ve konjesyon dediğimiz durumdur. Bu bulguyu akciğer hastalıklarından ayırmak lazım. Çünkü akciğer hastalığında olan hadiselerde mutlaka eşlik eden bazı belirtiler de olması gerekir. Balgam olması, balgamın niteliği, balgamın rengi, sigara hikayesi çok önemlidir. Özellikle kalp yetmezliğine bağlı öksürük söz konusuysa, öksürük yatınca artar, oturunca veya ayakta dururken azalır. Bu çok karakteristiktir. Uykudan yattıktan sonra kısa bir süre sonra öksürükle kalkıyor ve hasta pencereye koşuyorsa bu kalp yetmezliği işaretidir. Hocam bir hastamız demiş ki ben yatarken 2 yastıkla yatabiliyorum ve gece olduğu zaman yani yatmaya döndüğümde sürekli öksürük krizleri başlıyor. Bir türlü uykuya dalamıyorum, uyku gecikiyor, devamlı ayağa kalkıp bir şeyler içmem gerekiyor. Bu bir öksürük belirtisi, yani bu bir kalp belirtisi midir bu tarz bir öksürük? Şimdi her öksürük mutlaka kalp yetmezliği olacak diye bir şey yok. Öksürük yapan diğer akciğer hastalık sebeplerini de hastalığı sorgulayarak bulmak lazımdır. Özellikle kronik akciğer hastalığı söz konusuysa, yani koah dediğimiz sigara içimci söz konusuysa bu akciğer hastalığına da bağlı olabilir. Ya da bir enfeksiyon söz konusu olabilir. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında veya sinüzit söz konusuysa, geniz akıntısı varsa, astım varsa, alerjik rinit söz konusuysa, bu durumlarda ortaya çıkan öksürük kalp yetmezliği ile alakalı değildir. Akciğer hastalığı ile alakalıdır. Onun dışında akciğer kanseri de bazen ilk belirti öksürükle karşımıza gelebilir. Tüberküloz geçirmişse, akciğerde enfeksiyon, zatürre gibi bir durum varsa bu da kendisini öksürükle belli eder. Bir diğer neden çok ender rastlanan gastroözofajiyal reflü dediğimiz gastrik muhtevanın yemek borusuna kaçmasıyla ortaya çıkan durum. Bu da öksürük sebebi olabilir. Öksürük hastayı çok rahatsız eder çünkü uyku kalitesi ortadan kalkar ve bu nedenle hasta şikayet eder. Öksürüğün kesilmesini arzu eder. Ama öksürüğün kesen ilaçlar tek başına çözüm değildir. Öksürüğü yapan nedeni bulup bunu ortadan kaldırmak asıldır. Bu da hastayı iyice sorgulamak, iyi bir muayene yapmak gerektirir. Bir başka okurumuz da şöyle demiş, koşarken bir anda öksürük yüzünden koşmayı durduruyorum ve performans gösteremiyorum. Bu bir sporcu. Öksürerek koşmamı kesmek zorunda kalıyorum. Bu bir kalp hastalığı belirtisi midir diyor. Öksürük eğer eforla ortaya çıkıyorsa Evet. olabilir. Çünkü efor esnasında kalbin işi artar ve kan göllenmesi akciğerde az artar. Ve bu bir kalp yetmezliğinin erken işareti olabilir. Yani kontrole gitmesi gerekiyor. Eforla alakası olması. Peki önemli. hocam öksürüğe bazı ilaçlar da neden olabilir mi? Evet, Kullanılan. çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Evet. Günümüzde özellikle hipertansiyon tedavisinde kullanılan ve kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ACE inhibitörü dediğimiz ilaçlar çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ilaçların %10 olasılıkla öksürük yaptığını unutmamak gerekir. Peki bunun ilaca bağlı olduğunu nasıl anlayacağız? Eğer şüpheleniyorsak bu durumda ilacı kesip 1 ila 4 hafta beklersek ve öksürük ortadan kalkarsa bu öksürük ilaçla alakalıdır diye düşünmek lazım ve alternatif diğer ilaçları kullanmak gerekir. Bunun dışında başka ilaçlar da var. Bazı mide ilaçları, omeprazol gibi ve romatizma tedavisinde kullanılan non-steroid antiinflamatuar ilaçlar da öksürük yapabilir. Kalsiyum kanal blokörleri dediğimiz yine bazı ilaçlar reflü nedeni olarak yine öksürük yapabilmektedir. Çok teşekkür ederiz teşekkür hocam ederim. bilgilendirme için. Sağlıklı günler diliyoruz. İyi günler. Sağ olun.